Şafakta bir tilki çalılıkların arasından süzülür, patileri Anadolu toprağına yarı gömülü çatlak kireçtaşı levhalara dokunur. Gözden kaçan bu dokunuşun altında, yüzyılların aşındırdığı, hala keskin bir bakış taşıyan taş bir tanrının omuzları gizlidir. Burası Karahantepe, Güneydoğu Anadolu'nun yüksek yaylalarında, taş oyarılmış odalar ve devasa dikili taşlardan oluşan Stonehenge'den, piramitlerden ve tarımdan bile eski bir kompleks. Ve yakın zamana kadar neredeyse hiç bilinmiyordu. Dicle Nehri'nin hemen kuzeyindeki yuvarlak yaylaya gizlenmiş Karahantepe, 10.000 yıl boyunca fısıldanan bir sır gibi yeryüzünden yükselir. Çanak çömlek öncesi Yeni Taş devrine ait bu yer, insanların hala tam göçebe ya da tam yerleşik olmadığı, köylerin nadir ve şehir kavramının henüz akla gelmediği bir dönemi yansıtır. Emö, Doğuşmi bin yılda burada insanlar taşı çıkarıp, insan biçimli sütunlar şekillendirir. Göz, kol ve kemer oyup, kayaya gömülü dairesel bir dizi kurarlardı. Bunlar ev değil, mezar da değil. Unutulmuş bir kozmolojiye adanmış, ritüel alanları, tören merkezleri, belki de tapınaklar. Göbekli Tepe'ye yakın konumda bulunan Karahantepe, benzer yönleri taşısa da farklıdır. Göbekli Tepe yamaçtan oyulmuş çökük alanlarda yükselirken, Karahantepe kayadan kazılmış yeraltı odaları ve dar tünelleriyle yüzeyin altında dolaşan iç organları andıran kıvrımlı geçitler sunar. İçerideki hava serin, nemli, taş ve kadim toz kokusuyla ağırdır. Yazı, metal ve tekerlek öncesi bir dünyadır. Karahantepe'yi inşa edenler kıtlık ve ani bolluk mevsimlerinin şekillendirdiği toprakta yaşardı. Bahar göçü ceylanları avcıları steplere çekti. Yabani buğday ve arpa elle toplanan dağınık yamalar halinde büyüdü. O dönem ormanlar daha yoğundu. Yabani domuzlar ve avroşlar çalılıklarda süzülüyordu. Gökyüzü sade, yıldızlar geniş yaylarda parıldıyordu. Buna rağmen bu vahşi diyarda insanlar yaşayanlar için değil, daha yüce bir amaç için dev bir yapı inşa etti. Onlar, sonraki uygarlıkların yaptığı gibi yöneticileri ya da tanrıları etkilemek için inşa etmezdi, saray, taht ve isim yoktu. Bunun yerine zaman, emek ve ruh enerjisini harcayarak hayranlık uyandıran, gökyüzüyle uyumlu, anlamı yitmiş ritüellere ev sahipliği yapan mekanlar inşa ettiler. Din, yerleşim ve fazlalık sonrası ortaya çıkar diye düşünürüz ama Karahantepe, inanç sistemlerinin tarım devriminden önce var olduğunu, hatta onu tetiklemiş olduğunu öne sürüyor. Bu taşları ocaktan çıkarıp oyup yerleştirmek büyük çaba gerektirir. Bazı sütunlar tonlarca ağırlığa sahiptir, yerel kireç taşından çakmak taşıyla oyulup kum ve suyla parlatılır. Uzaklardan getirilmeyip yerinde oyularak taş gibi toprağın içinden yükseldiler. Oymalar kaba değildi. Niyet gösterirler. Bir sütun, badem şekilli oyuk gözler, burun izi, göğüste katlı veya simetrik kollar taşıyabilir. Hayvan kabartmaları, akrep, yılan, yaban domuzu, kuşlarla süslenmiş kayalar oyulmuş, bunlar süs değil işarettir. Onlar semboller, belki totem, belki uyarı, belki görülmeyen güçlere davettir. Karahantepe'nin çevresi bugün kurak, rüzgarlı, dikenli çalılık ve yabani kekiklerle bezeli. 10.000 yıl önce durum farklıydı. Polen örnekleri, Toros Dağları ile Büyük Nehir vadileri arasındaki açık çayırları ve dağınık ormanları gösteriyor. Bu, farklı grupların mal ticareti değil, fikir, ritüel ve inançta buluştuğu bir kavşaktı. İnsanlar burada yaşamaz, toplandıkları, törenler yaptığı ve kutsal ile iletişim kurduğu bir yerde kalıcı yerleşim izine rastlanmaz. Ocak, depolama çukuru ya da ev atıkları yoktu. Burası köy değil, bir hedefti. Bölgedeki dağınık yerleşimlerden gelen hacılar, sunaklar taşıyarak, mevsim döngülerine uyarak ve dizden daha eski bir çağrıyı yanıtlayarak buraya ulaşmıştı. Karahantepe'ye bir kapıdan değil, kayadaki çatlağından girersiniz. Düşük bir kemerin altında, zemine işlenmiş iki dev sütunla desteklenen bir oda açılır.
Alan 6 metre çapında ama hava yoğun ve elektrikli, açıklıktan süzülen ışık gökyüzünün dilimini çerçeveliyor. Öğle vakti güneş ışını batı duvarına çarpar, kanatlarını açmış bir akbaba oyması aydınlanır. Taş serin, yüzeyi binlerce yıl aşınmış ama detaylar hala net. Kuşun tüyleri ince oyuklarla işlenmiş, gagası hafifçe aralanmış sanki çığlık atıyor. Altındaki taş ritüelde kullanılan oksa lekelenmiş. Zemin düzgün değil, ayak izleri toz olmuş. Bu oda rahatlık için değil, dönüşüm için tasarlanmış. İlerledikçe tüneller daralır. Tavan alçak, eğilmeyi zorunlu kılıyor. Duvarlar oyma, çekiç izleri hala belirgin, her oluk, yitik ellerin emeğinin kanıtı. Hava soğur, sessizlik artar. Bir odanın köşesinde duvara yaslı taş bir oturma yeri, karşısında karnını kapatan elleriyle kabartmalı bir sütun durur. Kafa uzun zaman önce kırılmış ve eksik. Ancak duruşu belirgin, saygılı ve ölçülü. Yanındaki duvarda yılan yukarı kıvrılıyor. 3 kusursuz döngüde, gözleri loş ışıkta parıldayan obsidyen parçalarıyla süslü. Birileri bu taşları özenle yerleştirip birbirine uyması için oydu. Bitki reçinesiyle sabitledi. Bu aceleyle yapılmadı, taşlarda bir bağlılık var. Başka bir geçit, diğerlerinden daha büyük, duvarları düzenli aralıklarla duran sütunlarla çevrili dairesel bir odaya açılır. Yüksekliği ve şekli değişik sessiz bekçiler gibi durur, gözleri aşağıya bakar, zeminin ortasında bir çukur, belki bir leğen ya da sunak. Taşın çevresinde koyu lekeler, organik kalıntılar, belki kan, belki bitki boyası ya da her ikisi görülür. Çatı, tek bir kaya levhasından oyulmuş, kubbe şeklinde, doğru yerden 4 metre yüksektedir. Tek bir şaf, yılın belli zamanlarında ışığın girip yaz gün dönümü ya da ekinoksla hizalanmasını sağlar. O günlerde ışık yavaşça zeminde kayar, her bir sütuna dokunarak tek tek uyanır. Bu odanın akustiği tuhaftır, fısıltılar yankılanır, adımlar duyulur. Bir ilahi, bir davul, kemik boncukların hışırtısı uzaya katmanlı bir ses dokusu örerek iki alemi birleştirirdi. Yer altındaki galeride oymalar daha süslüdür. Duvar boyunca profilde kolları ya da çapraz, gözleri oyuk insan figürleri ilerler, yüzleri ifadesiz. Belki dans ediyorlar, belki dua ediyorlar, belki öteki dünyaya adım atıyorlar. Arkalarında tilki, turna, yaban kedisi gibi hayvanlar bir bir geçiyor, her biri bir öncekinden büyük, sonunda insan yarı canavar, boynuzlu ve yılan kuşaklı bir figür beliriyor. Doğanın değil, sembollerin konuştuğu, sırlarla dolu bir sanat bu. Dönüşümü, yolculuğu ve vahşi doğadan alınan gücü anlatıyor. Hafif eğimli zemin ise suyu yönlendiriyor. Yağmur yağdığında şaflar dolar, su taşınmış bir drenaja yönelir. Burası sadece insanları ve inancı değil, doğanın kendisini de yönlendirecek şekilde inşa edilmişti. Dışarıda kompleks birbirine bağlı teraslarda yayılmıştır. Açık alanda bazıları yıkılmış, bazıları hala ayakta duran sütunlar, yüzeyleri aşınmış ama şekilleri net. 3 metreyi aşan bir tanesi hala ayakta, kemer ve iç çamaşırı motifli, elinde asa ya da silah tutuyor. Diğeri çift başlı kartal taşır, kanatları açık, sessiz bir çığlık gibi. Rüzgar bu taşların arasından eser, adaçayı ve toprağın kokusunu taşır. Yukarıdan bakıldığında düzen, uzak dağ zirveleri, yaz gün dönümündeki güneş doğuşu ve belirli yıldızların yükselişiyle uyumlu görünür. Bu rastgele değildi. Görünür kozmoloji, inanç haritası toprağa kazınmıştı. Nesillerce taşı şekillendirmeye ne ilham verdi, ödül ölçemediğimiz bir çabaydı. Cevap yok, sadece izler var. Geride kırık bir çakmak taşı bıçağı, oker lekeli bir taş öğütücü ve tünel girişinde kuruyan sıva içinde bir çocuğun ayak izi kalmış.
Bu parçalar, avcı toplayıcıları düşündüğümüzden çok daha derin bir ruhsal yaşam ve koordinasyon taşıyan bir toplumu işaret ediyor. Doğanın efendisi sandıkları değildi. Kendilerini hayvanlar, atalar, ruhlar ve yıldızlardan oluşan bir ağın parçası olarak görürlerdi. Taşlar put değil, adlandırılamaz kadar büyük güçlerin aracısı, eşiği, kabıydı. Karahantepe bugün sessiz bir keşif vadisi. Çoğu hala toprak altında olan alanda arkeologlar, heykelleri temizleyip tünelleri tarayarak bulguları titizlikle topluyor. Şu ana kadar ortaya çıkanlar, başlangıçta düşünülenin çok ötesinde, düzinelerce oda, yüzlerce oyma taş ve yüzlerce metre uzayabilecek bir geçit ağı olduğunu gösteriyor. Yakındaki Nevalı Çori, Saybuç, Harbetsuvan Tepesi gibi yerler de benzer özellikler taşıyarak, bölgeyi bir zamanlar kaplayan ritüel bir peyzaj oluşturmuş. Birlikte, tarım ve şehir yaşamından binlerce yıl önceki anıtsal inşa, ortak sembolizm ve tören merkezlerini işaret eder. Günümüzde yalnızca kırık sütunlar, dağınık taşlar ve çukur izleri kalmıştır. Yeniden inşa edilen birkaç duvar yol gösterir. Geri kalan ham ve gün yüzüne çıkarılmış gibi durur. Zincir çit sınırı belirler, görkemli bir giriş, müze ya da kalabalık yoktur. Ziyaretçi azdır. Taşlar bulunduğu gibi sessiz, uyanıktır, bekler. En güzel oymalar San Nierfer Müzesi'ne taşınmış, loş ve serin salonlarda durur. Orada, boş gözleriyle boşluğa bakan bir sütun, yanındaki oymalı domuz ve akbaba figürleriyle durur, yakınına geniş gözlü, boş ağızlı taş maskeler cam kutularda sergilenir. Bunlar takı değil, yaşayanlar için maske de değildi. Ritüellerde odalara konup mühürlenen sunaklardı. Üstün altında başka sırlar gizli. Yer altı radarları, anormallikler, doğaüstü düzenli şekiller, duvar hatları ve henüz kazılmamış olası odalar ortaya çıkardı. Karahantepe'nin büyüklüğü belki asla öğrenilemez. Bazı kalıntılar toprağın altında kalır, rüzgar harabelerde eser, tohum taşır, kum kaydırır, çatlaklardan fısıldar. Yağmur toprağa sızar, dev taşların arasındaki yabani, badem ve kapari köklerini besler, manzara yavaşça bir yaşam gibi nefes alır. Bu neden önemli? Karahantepe geçmişle ilgili bir şey kanıtladığı için değil, içinde bir şeyi ortaya çıkardığı için, inanç, topluluk ve insan hırsının kökenlerini yeniden düşünmemizi sağlıyor. Medeni birliğin tarım, şehir ve krallarla başladığını söylerdik ama Türkiye'nin yüksek dağlarında köylerden önce tapınaklar, yazıdan önce ritüeller ve tarımdan önce sanat buluyoruz. Görünmeyene dokunma, taşı anlamla doldurma, kutsal mekanlarda bir araya gelme ihtiyacı insanlık tarihinden beri var. 10.000 yıl önce isim, imparatorluk ya da yazılı dua bırakmayan topluluklarda bile bu içgüdü bulunmuşsa bu bir tesadüf olmayabilir. Belki de bu kimliğimizin bir parçasıdır. İlk büyük insan projesi hayatta kalmak değil, hayranlıktı.